Bu akşam gelecek misafirlerimiz için bir yemek menüsü oluşturmamız gerekiyor. Ama önce tabii buzdolabımızda hangi malzemeler var bunu bilmemiz lazım. Bir de işin şöyle bir tarafı bulunuyor. Misafirlerimizden biri vejetaryen. Bir diğerinin ise süt ürünlerine karşı alerjisi bulunuyor. Dolayısıyla elimizdeki malzemelerle öyle bir menü oluşturmamız gerekiyor ki hem bu kısıtları dikkate alsın hem de herkes için uygun bir yemek ortaya çıksın. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Burada bütün işi tek bir yapay zekaya bırakmayacağız. İlk olarak buzdolabındaki malzemeleri tespit etmemiz gerekiyor. Daha sonra bir yapay zeka ajanı elimizdeki malzemeleri ve misafirlerin tercihlerini dikkate alarak bizim için bir menü oluşturacak. Bunun devamında başka bir yapay zeka ajanı bu menüyü eleştirecek. Eğer gözden kaçan bir nokta varsa menü tekrar düzenlenmiş olunacak. En son aşamada ise gıda güvenliği tarafından deterministik olarak çalışan bir kod devreye girecek. Yani burada yapay zekaya sence bu menü uygun mu demeyeceğiz. Kuralları net bir şekilde koymuş olacağız. Eğer menüde alerji açısından riskli bir durum varsa sistem bu menünün devam etmesine izin vermemiş olacak. Böylece bir yapay zeka çözüm üretirken başka bir yapay zeka onu durmadan sorgulayacak. Kritik sınırları ise doğrudan kod kontrol etmiş olacak. İsterseniz gelin bunu somut örnek üzerinde beraber inceleyelim. Şimdi bu uygulama bizim için neyi gerçekleştirecek? Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bizden bir buzdolabı görseli seçmemizi bekliyor. Ben de daha önce kaydetmiş olduğum görseli sisteme yükleyeceğim. Doğrudan burada buzdolabı görselini ekliyorum. Şu anda yapmış olduğu analiz neticesinde bize bir tahmin listesi getirdi. Sağ tarafta güven oranları ile beraber. Ben bunu onayladıktan sonra artık doğrudan listeye dahil etmiş olacağım. Yani bir envanter oluşturmuş oluyoruz. Bu noktada evet diyerek devam ediyorum. Baktığımız zaman da tavuk, domates, soğan, nohut şeklinde sıraladığını görüyoruz. Şimdi malzemelerimiz tamam. Bu malzemelerin ardından bizden masaya gelecek olan kişilerin bilgilerini bekleyecek. Onları şöyle sırasıyla tanımlayalım. Yani bu akşam masamızda kaç kişi olacak? 3 kişi olsun. İlk misafirimizin ismi Ahmet. Özel bir kısıtı bulunmasın Ahmet'in. Alerjisi olmasın. Sevdiği yiyecekler arasında mesela tavuk olsun diyorum. Sevmediği yiyecekleri boş geçtim. İkinci misafirimiz Ayşe olsun. Ayşe vejetaryen olsun. Ardından herhangi bir alerjisi var mı? Geçelim. Sevdiği yiyeceklere baktığımız zaman mesela nohut sevsin. Sevmediği yiyecekleri geçiyorum. Üçüncü misafirimiz Mehmet olsun. Mehmet'e özel bir kısıt vermeyeceğim. Ama alerji tarafında Mehmet'in süt ürünlerine karşı bir alerjisi olduğunu belirtelim. Sevdiği yiyecekleri geçiyoruz. Sevmediği yiyeceklerde de Ahmet'le aynı yemeği oluşturmasın diye buraya tavuğu girdim. Ardından baktığımız zaman genel özet bize sunuluyor. Misafirler listeleniyor, beslenmeleri, alerjileri, sevdiği ve sevmediği yemekler bütün özellikleriyle beraber listeleniyor. Bu masa bilgileri doğru mu? Evet, onaylıyorum. Doğru. Ardından diyor ki ilk etapta şef aşçımız mutfağa girecek. Belirlenmiş olan malzemeler ve burada tanımlı olan misafirlerin özelliklerine göre ilk taslağı oluşturacak. O zaman ben de diyorum ki ilk taslağı oluştursun. Süper. İlk taslak geldi karşımıza. Bir adet başlangıç var. 2 farklı ana yemek var. Bir de yan yemek var. Limonlu havuç ve salatalık salatası demiş. Bunlar Ahmet, Ayşe ve Mehmet için uygundur. Birinci ana yemeğe baktığımız zaman fırınlanmış tavuk ve patates. Bu Ahmet'e özgü bir yemek. İkinci ana yemeğe baktığımız zaman Ayşe'ye özgü bir ana yemek olduğunu görüyoruz. Nohutlu sebze yemeği. Bir de yan yemek oluşturmuş. Yumurta ve soğanlı tava. Bunu da Ayşe'ye özgü belirlemiş. Bakalım tadım ustası bunu onaylayacak mı? Süper. Ayşe'ye servis edilen yumurta ve soğanlı tava yan yemeği Ayşe'nin zaten doyurucu bir ana yemeği. Yani nohutlu sebze olduğu için gereksiz kişisel ekstra tabak olarak değerlendirilmelidir. Bu öğe aslında kaldırılmalıdır diyor. Aslında şunu demeye çalışıyor. Zaten Ayşe'nin yemeği var. Bir de Ayşe'ye yan yemek oluşturmaya gerek yok. Yani bu noktada Mehmet'in yemeği yok aslında onu anlatmaya çalışıyor. Devam diyelim. Şimdi baktığımız zaman ikinci menü taslağı hazırlanacak. Bu sefer aşçıbaşı ne hazırlayacak beraber göreceğiz. Süper. Başlangıç geldi. 2 adet ana yemek geldi. Bu sefer Ayşe ile Mehmet'i de dahil etti ikinci ana yemekte dikkat ederseniz. Nohutlu sebze tabağı olarak haşlanmış nohut, biber ve havuçlarla hazırlanan doyurucu vejetaryen tabak. Bunu Mehmet'e de vermiş. Şimdi tadım ustasına tekrar bu değerlendirmeyi bir gönderelim. Bakalım onun cevabı ne olacak?
Menü lezzet, denge ve misafir uyumu açısından uygun bulundu. Sonuç onaylandı. Şimdi son noktada artık gıda güvenliği kontrolüne geçilecek. Yani bunlar aşçıbaşı ve tadım ustası tarafından onaylandı ama gerçekten alerjen bir etki yaratacak malzeme var mı? Onun onayına ihtiyacımız var. Bu noktada yine devam et diyorum. Zaten gıda güvenlik sorumlusu da bu işlemi güvenli olarak onaylamış oldu. Ve ardından şunu söylüyor: nihai menüyü göstermeye geçilsin mi? Geçilsin. O zaman devam et dediğimizde artık misafirlerimize sunacağımız nihai menümüz bu şekilde. Başlangıçta marul ve salatalık salatası, tavuklu domatesli patates güveci, ardından nohutlu sebze tabağı olarak menümüzü hazırlatabiliriz. Sonuç itibariyle birden fazla yapay zekanın yapmış olduğu çalışmayı tek bir proje içerisinde bu mantıkla beraber birleştirebiliyoruz. Bu etaptan sonra da yolumuza bu mantıkla devam edeceğiz arkadaşlar.